John Krasinski, hayal gücü hakkında karmaşık, çoğu zaman sevinçsiz bir çocuk hikayesi hayal ediyor. Ya hayali arkadaşlar gerçek olsaydı? Ve ayrıca gerçekten depresyonda mısın? John Krasinski, 2018'in en çok ses getiren korku filmi Sessiz Bir Yer için kamera arkasına geçtiğinde, beklenmedik bir yerden ilham aldı. Nisan 2018'de Indiewire'a bu filmin çocuklarım için olduğunu söylemişti. Onları ve ebeveynlerin en yakınlarını ve sevdiklerini korumak için kat edecekleri mesafe. Krasinski ile başrol oyuncusu ve eşi Emily Blunt'un çocukları o zamanlar oldukça gençti ve neredeyse sözsüz uzaylı istilası gerilim filminin hedef kitlesi değildi. Belki de Krasinski, Sessiz Bir Yer ve Sessiz Bir Yer bölüm 2'den sonraki ilk filmi olan PG Gezi I.F.'yi yazmaya başladığında, film yapımcısı nihayet çocuklarının gerçekten izleyebileceği bir şey yapmak istedi. Bu, başlamak için yeterince iyi bir yer ve Krasinski'nin 5. yönetmenlik filminin daha hassas bir okuması, bu da yeterince ilginç bir fikir gerektiriyor ya hayali arkadaşlar gerçek olsaydı. Ve bunu karmaşık, genellikle oldukça üzücü bir hikayeye dönüştürüyor. Bayona'nın bir canavarın çağrısına çok benzer bir çocuğun hayal gücünün gücüyle ilgili, kesinlikle yetişkinlerin gözünden süzülmüş başka bir hikaye I.F., sonuçta yıpranmış, ton açısından kafa karıştırıcı, çocuklar için yeterince eğlenceli görünmeyen bir hikayeye yol açan yeterince sevimli bir konsepte sahiptir. Veya yetişkinler için yeterince akıllı, yaratıcı karakter tasarımı yardımcı oluyor. Ancak ünlülerin seslendirdiği çok çeşitli hayali arkadaşlara alıştığımızda, bu kafa karıştırıcı peri masalında gerçekten tutunacak başka bir şey bulmak zor. En genç izleyiciler muhtemelen Krasinski'nin senaryosundaki kusurlara karşı çıkmayacak, ancak daha derinden ilgilenen herkes, filmin 104 dakikalık kabarık süresinin çoğunu, benimsememiz gereken bu fantastik dünyanın kurallarını anlamaya çalışarak geçirecek. Bu bir sorun, özellikle de Steve Carell'in seslendirdiği dev mor bir canavarın, Phoebe Waller-Bridge'in seslendirdiği fantastik bir balerin farenin veya merhum Louis Gossett''ın seslendirdiği, yürek burkan derecede nazik, yaşlı bir oyuncak ayının seslendirdiği bir hikayede. Sadece iyi bir hikayenin ne kadar önemli olduğunu anlatmakla kalmayıp, sizi hikaye anlatımı ve hayal gücüyle sarmalaması gerekiyor. Eğer en temel mekanizmalarını bile anlayamıyorsam bu hikaye neden bu kadar önemli diye soracaksınız. Bu sorulara ulaşmak biraz zaman alıyor. Krasinski, ciddi genç yıldızımız Bean'in, onun ilk yıllarını anlatan bir dizi güneşli sahneyle bize konuşmasıyla, belirsiz bir anıyla açılıyor. Dışa dönük bir çocuk, babası gerçek bir şakacı ve annesi de çevredeki en sıcak insan. Elbette kötü bir şey olacağını biliyoruz ve annem şaşkın görünmeye başladığında ve kendimizi aniden hastaneye bıraktığımızda, her şeyin nereye varacağını anlıyoruz. Birkaç yıl sonra, Bee ve babası Brooklyn'e, büyükannesinin dairesine ve hastaneye geri döndüler. Senaryo aynı zamanda iki zaman dilimi arasındaki geçişte hiçbir zaman tamamen tamamlanamayan büyük boşluklar da bırakıyor. Bir noktada çiftin uzaklaştığını ve Bean'in 12 yaşında ciddi, ağzı sıkı bir çocuğa dönüştüğünü varsayalım. Bu kez hasta olan babasıdır ve kendisi, büyük ya da küçük bir ameliyattan önce hastanede şakalar yaparak zamanını boşa harcarken, Bee misafirperver Brooklyn'de maceraya atılır. Ancak en heyecan verici şeyi, büyükannesinin savaş öncesi apartmanının en üst katında, çizgi film benzeri fareye benzeyen Blossom'u görünce bulur, o da onu alaycı, mazlum Cale ve yukarıda bahsedilen dev mor yaratık. Bu hikayenin özüne inmek yaklaşık 40 dakika sürüyor ve nihai açıklamalar bile karmaşık, kısa ve öz bir şekilde yapılıyor. Ancak işin özü şu, bir hayali arkadaşları görebiliyor. Düzgün, değil mi? Bir nevi, bu dünyada öyleler elbette. I.F.'ler olarak adlandırılıyorlar ve ne kadar fantastik ve komik olsalar da bazı ciddi sorunları var. Yani, onları ilk hayal eden çocuklar büyüyüp yetişkinlere dönüştü ve onları unuttular ve gerçekten takılmak için yeni çocuklar bulmayı çok istiyorlar. Bir tür doğaüstü çöpçatanlık hizmeti gibi, I.F.'lerin ve Cal'ın onlara yeni çocuklar bulmasına yardımcı olabilir mi? Bu noktaya kadar çok fazla neşe ya da iç dünya sergilemedi ama yine de bunu yapıyor. Sonuçta o olmasaydı film devam edemezdi. Görünüşe göre Cal bir süredir aynı arayıştaydı ve iç karartıcı sonuçlar elde etti. Ağzına kadar eski I.F.'lerle dolu büyülü bir huzur evine götürdüğünde hepsi George Clooney'den Blunt'a, Bradley Cooper'dan Sam Rockwell'e, Matt Damon'dan Maya Rudolph'a ve daha fazlasına kadar büyük yıldızlar tarafından enerjik bir şekilde seslendirildi. I.F. neredeyse hareketli. Bu sevimli yaratıklara kim yardım etmek istemez ki? Mümkünse bu düşünce tarzına bağlı kalmaya çalışın. Krasinski, Bee ve Cal'ın nasıl bir çocuk istediklerini anlamak için çeşitli I.F.'lerle röportaj yaptığı ve daha sonra onları hastaneye götürüp deneyecekleri yüksek enerjili, iki yönlü bir sekans gibi, bazı hafiflik ve neşe anlarını yakalıyor. Bean'in kazaya eğilimli arkadaşı Benjamin'i istekli I.F.'lerden biriyle eşleştirmek için.
Yaratık tasarımı birinci sınıf ve çeşitlidir ve tüm farklı IF'leri görmek, baş döndürücü bir tek boynuzlu at, bardaktaki bir buz küpü, süper kahraman bir köpek yavrusu, dev bir ayçiçeği, devasa bir sakızlı ayı ve çok daha fazlası, keyifli, aptalca eğlence. Keşke bu şekilde kalabilseydi. Krasinski'nin böyle bir hikayeyi bize insanlığın durumu hakkında muhtemelen daha derin ve daha karanlık bir şeyler anlatmak için kullanması anlaşılabilir bir durumdur sonuçta. İyi bir çocuk eğlencesinin amacı eşit ölçüde eğitmek ve eğlendirmek değil de nedir? Ama IF'lerin çılgın dünyası ile Bean'in gerçek hayatının sert endişeleri arasındaki uçurum çok büyük. Tonal olarak, IF, asla mutlu bir ortam bulamaz. Hikaye açısından saf hayal gücü ile temel anlatı akışı arasındaki boşluğu kapatmıyor. Çoğu zaman ne olduğunu bilmiyoruz ve en kötüsü, yaşımız ne olursa olsun bu konuda nasıl hissedeceğimizi bilmiyoruz. Bu sadece hayal gücünün başarısızlığından çok daha fazlası.